Selamlar, kanalıma bir başka çok göz önünde olmayan genç ama potansiyelli oyuncu analizi videosuna hoş geldiniz. Daha önceki videolarda bir sonraki oyuncu analizinin Kristiansund takımından olacağını belirtmiştim. Hatta bir değil, Kristiansund takımından en az 3 video düşünüyorum. Direkt hücum üçlüleri için hazırlayacağım. Kristiansund'un hücum üçlüsü Sander Kilen, David Tüfekçic ve Mustafa İsah'tan oluşuyor. Modern futbolda 3 farklı rolü temsil eden, birbirini tamamlayan ama gelişim seviyeleri birbirinden farklı 3 genç ve potansiyelli oyuncudan oluşuyorlar. İlk olarak hangi videoyu paylaşacağıma karar veremediğim için kanalımda bir anket başlatmıştım. Şu anda ben bu videoyu hazırlarken Sander Kilen ve Tüfekçic eşit oyda. Bu nedenle inisiyatif alıp zaten aralarından en beğendiğim, en potansiyelli olarak gördüğüm Sander Kilen videosu hazırlama kararı aldım ilk olarak. Siz abone olup bu tarz oyunculara dair hazırladığım analizleri kaçırmamak için bildirimleri açtıysanız hadi bu mükemmel şutları çeken oyuncunun analizine başlayalım. Sander Kilen 20 yaşında, Norveçli, 1.87 boyunda, güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro. Genelde sol kanat forvet olarak pozisyon alıyor. Sağ ayaklı olduğu için ters ayaklı kanat oyuncusu ya da kanat forvet şeklinde görev alıyor. Kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2028 tarihine kadar devam ediyor. Kariyeri boyunca hiç Norveç'ten dışarı çıkmadı. Zaten genç bir oyuncu. Geçtiğimiz Norveç sezonu başlangıcında 210 bin euro ile Kristiansund'a transfer oldu. Ayrıca Norveç'in 19, 20 ve 21 yaş altı takımlarında da forma giydi. Geçtiğimiz sezon Norveç Elit Serien'de 30 maçın tamamında görev aldı. 2070 dakika süre aldı. 5 gol 5 asistlik skor katkısı verdi, 3 de sarı kart gördü. Ayrıca Norveç Kupası'nda da Kristiansund yarı finalde şampiyon olacak olan Lillestrøm'e elendi. Elenene kadar kupada da 5 maçta 5 gollük katkı verdi. Sander Kilen Kristiansund'un hücum hattında fiziksel kapasitesi, koşu mekaniği ve şutlarıyla ön plana çıkan bir oyuncu. Onu izlediğinizde ilk fark ettiğiniz şey klasik kanat oyuncusundan bayağı uzak bir genç oyuncu olduğu yönünde olacak. Kilen çizgide birebir arayan bir kanat oyuncusu değil, iç koridoru kullanan, geniş açıyla kaleye yönelen, ceza sahasında da bitirici olmaya çalışan bir kanat forvet. Ancak genelde bu profil aklımıza geldiğinde çok iyi dribbling yapan daha biraz pırpır oyuncular aklımıza gelir. Onlardan da biraz farklı yine. Aynı zamanda forvet pozisyonunda da görev alabiliyor. Tabi bana sorarsanız bunun için de çift forvet oynaması lazım takımın ve Sander Kilen'in sol taraftaki forvet olarak görev alması lazım. Bu videoda sizlerle Kilen'in oyun tarzını, fiziksel profilini, güçlü ve zayıf yönlerini, modern futboldaki rolünü ve neden bazı yönleriyle Thierry Henry'e benzettiğimi konuşacağız. Ama öncesinde çok kısa Kristiansund'un hücum üçlüsü hakkında bilgi paylaşmak istiyorum. Bu hücum üçlüsünde aslında hepsinin rolleri birbirinden farklı. Kilen biraz daha bitirici, fiziksel ve iç koşucu. Tüfekçic ise daha çok tamamlayıcı bağlantı ve şut tehdidi. İsah ise patlayıcı derinlik koşusu gibi düşünebilirsiniz. Aralarında fiziksel olarak en güçlüsü Kilen, en patlayıcısı, en hızlıları İsah. Tüfekçic ise bu ikisine göre daha teknik bir oyuncu gibi düşünebilirsiniz. Kısaca üçü de farklı profiller, modern oyunun farklı ihtiyaçlarını karşılıyorlar ama üçü de ham. Ancak üçü de potansiyelli, doğru yapı içerisinde değerli olabilecek oyuncular. Aynı zamanda bu üçlü profil çeşitliliği açısından Norveç Ligi'ndeki en ilginç hücum setlerinden biri bence. Tabi bugün Sander Kilen'i konuştuğumuz için artık diğerlerinden daha fazla bilgi vermemeye çalışacağım. Kilen bana göre Kristiansund hücumlarının yapı taşı, aralarında en dengeli ve en modern role sahip olanı, aynı zamanda takım içi de en yüksek değer bence onda. Kilen genç yaşlarda hem kanat hem de merkezde oynadığı için bu ona hem geniş alanı hem de dar alanı tanıma fırsatı vermiş. Hadi artık skor katkılarına ve olumlu yönlerine geçelim. Kanat oyuncuları artık çizgiye basan oyuncular değil, iç koridoru kullanan, half space üzerinden tehdit yaratan, savunma arkasına sızan, forvet gibi bitiren oyuncular. Kilen'in profili de tam olarak bu yeni nesil kanat forvet tanımına uyuyor. Hatta kısaca tanımlamam gerekirse bana göre iç koridoru kullanan, uzun adımlı, fiziksel bir iç forvet ya da ikinci forvet hibriti diyebilirim. Olumlu yönlerine önce bitiriciliğiyle başlayacağım. Bence yaşına göre oldukça iyi bir bitiriciliği var. Özellikle çaprazdan yaptığı vuruşlar tehlikeli. Kaleciyi ters ayakta yakalayan geniş açı şutları bana Henry'nin Arsenal dönemindeki o ikonik vuruşlarını hatırlatıyor. Tabi bu birebir bir benzetme değil, Henry çok elit bir teknikti ama stil benzerliği var. Top kontrolü uzun boyuna rağmen dengeli, dribbling repertuarı geniş değil ama doğru anlarda doğru hamleyi yapabiliyor. Daha çok geniş alan bulduğunda hızlanan bir profil. Ancak videonun şu ana kadarki kısmında siz de gördünüz, dar alanlarda da bazen çok iyi işler çıkarabiliyor. İlk kontrol, ilk dokunuş kısmında ise baskı altında bazen ağır kalabiliyor. Ama eğer baskı yoksa çok güzel bir ilk kontrolü var diyebilirim. Pas konusuna gelirsek
gelirsek bazen çok güzel yaratıcı kilit paslar atabiliyor. Kısa pas bağlantısı iyi. Riskli paslarda biraz sınırlı. İç koridor koşularını ve ceza sahasına girdiği zamanlamayı seviyorum. En büyük artılarından biri ceza sahasında doğru yerde olma becerisi. Tabi bu eğitimden daha çok biraz da sezgi. Aynı zamanda topsuz oyununu da yaşına göre çok olgun buluyorum. Savunma arkasına yaptığı diagonal koşular rakip stoperlerin dengesini bozuyor. Bu koşuların da aslında biraz Henry'e benzetiyorum. O da sol kanattan içe devrilirken bu tarz açılar seçiyordu. Tabii ki bunda da Henry gibi elit seviyede değil. Ancak koşu şekli, geniş açıyla içeri yönelmesi ve uzun adımlarla hızlanması Henry vibe'ı veriyor bana. Hadi asist katkılarına geçelim, ben olumlu yönleriyle devam ediyor olacağım. Bilerek ilk sıraya bu asistini koydum. Doğru anda doğru kararı verme, gerektiğinde tempoyu arttırma ya da düşürme konusunda gayet iyi eğitilmiş. Aynı şekilde ceza sahası içerisinde de doğru kararı verme konusunda gayet başarılı. Bir önceki kısımda da söylediğim gibi ceza sahası içerisinde pozisyon sezgisi çok iyi. Sürekliliğe gelirsek maç içerisinde dalgalanma az, genelde oyunun içerisinde kalıyor. Fiziksel kısma gelirsek çok güzel bir kombinasyon. Boyu uzun ama ağır değil. Vücut yapısı geniş ama hantallık yok. Bu onu hem hava toplarında hem de ikili mücadelelerde avantajlı kılıyor. Bence fiziksel olarak en dikkat çekici özelliği ise adım genişliği. Kısa mesafede patlayıcı değil ama orta mesafede inanılmaz hızlanıyor. Kısaca maksimum hız yüksek değil ama uzun adımlarıyla uzun mesafede etkili. Yine bu yönden de Henry'nin gençlik dönemine benzetiyorum. 1.87'lik boy avantajıyla temas oyununda güçlü. Sırtı dönük top alabiliyor. Stoperlerle fiziksel mücadelelerde ayakta kalıyor. Uzun boyuna rağmen dengesi de iyi. Omuz omuza pozisyonlarda da kolay kolay devrilmiyor. Dar alanda çevik değil ama geniş alanda yön değiştirmeleri akıcı. 90 dakika boyunca koşu volümü yüksek. Özellikle iç koridor koşularında tekrar sayısı gayet iyi. Saha içerisinde onun yapabildiklerinden doğru bir beklentiniz olursa güzel bir antrenman temposuyla fiziksel bir iç forvet olabileceğini düşünüyorum. Anadolu kulüplerinde sol kanat olarak ya da ikinci forvet olarak gayet güzel iş yapabilirdi. Videonun ilerleyen kısımlarında son şampiyon Viking'in scoutlarından birinin onun hakkındaki raporuna da değineceğim. Hadi olumsuz yönlerine geçelim. İlk olarak offside sebebiyle geçerlilik kazanmayan 2 golünü, sonrasında da şut paslarını izleyeceksiniz. Şimdi Sanderkile'nin potansiyeli bana göre çok yüksek olsa da kendini geliştirmesi gereken yönleri tabii ki var. Ancak şunu söylemek isterim, bu eksiklikler onun profilini zayıflatmıyor. Aksine doğru çalışmayla çok hızlı gelişebilecek noktalar. Yine önce teknik kısmından başlamak istiyorum. Evet, özellikle çaprazdan şutlarını çok beğeniyorum ve ceza sahası dışından şutlarını. Ancak akan oyunda topu kontrol etmeden yaptığı bazı plaselerinde yumuşak kalıyor. Teknik yönden en belirgin eksisi ise bana göre pas kalitesi. Özellikle dar alanda hızlı karar vermesi gereken zamanlarda pası doğru şiddetli ve doğru açıyla çıkaramadığı oluyor. Bu da onu oyun kurulumunda sınırlı bir oyuncu haline getiriyor. Ama zaten Kristiansund biraz daha geçiş oyunu, biraz daha kontratak oyunu oynadığı için, oyun kurulumunu pek fazla düşünmediği için bu pek sahaya yansımıyor Kristiansund'da. Eğer oyununa half space bağlantılarını, 3. bölge pas istasyonlarını eklerse bence çok daha farklı bir profile evrilebilir. Ancak şu anda topu aldığında genel olarak ya şut ya da dribblingi seçiyor. Dribbling repertuarı sınırlı demiştim. Kilen fiziksel olarak güçlü bir oyuncu. Rakibi geçmek için de çoğunlukla vücut koyma ve uzun adım kombinasyonuna güveniyor. Bu Norveç seviyesinde iş görüyor ama üst liglerde savunmacılar bu tarzı çok hızlı çözebilirler. Çünkü Kilen'in dribblingi biraz doğrusal, biraz tek düze, içe doğru tek yönlü bir hızlanma. Bu da onu tahmin edilebilir hale getiriyor. Kanalımda yine aynı ligden Sandefjord takımının sol ve sağ kanatları içinde analiz videosu bulunuyor. Sırasıyla onları kartlara ekliyorum, Dunsby ve Paturidis. Eğer o videoları izlerseniz tahmin edilebilirlik konusunda ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Çünkü tahmin edilmesi çok zor iki oyuncu. Aynı zamanda sol ayağını çok başarılı bulmuyorum. Zaten kendisi de pek kullanmayı tercih etmiyor. Bu da doğal olarak çizgiye doğru hareketlenmesini kısıtlayan faktörlerden biri haline geliyor. Aynı zamanda boy ve fizik yapısına oranla kafa vuruşlarının başarısız olduğunu düşünüyorum. Bu yönde de kendini geliştirmesi gerekiyor. Pres altındayken ilk kontrolü zayıf demiştim. Onu biraz açmak istiyorum. Zaten uzun boylu oyuncuların çoğunda ilk dokunuş biraz sıkıntı oluyor. Kilen'de de bu özellik rakip ceza sahası çevresinde sırtı dönük top aldığında ve pres altında pas istasyonu olduğunda çok ön plana çıkıyor. Yine bunların biraz üzerine düşmesi gerekecek. Olumsuz olarak benim için en önemli özelliklerden birisi de savunma katkısı ve pres disiplini. Topsuz oyunda zaman zaman kopuk oynuyor. Pres yönlendirmesi, blok içi pozisyon alma, rakibi gölgeleme gibi konularda eksiklikleri var. Özellikle geri dönüş koşularında bazen geç kalıyor. Bu da takımın sol tarafında geniş alan bırakmasına sebep oluyor. Modern futbolda hücum oyuncularının savunma katkısı artık lüks değil, zorunluluk. Kilen'in bu alanda daha
daha disiplinli olması gerekiyor. Tabii bu olumsuz yönleri düşünürken de oyuncunun 20 yaşında olduğunu unutmamak gerekir. Ben çok potansiyelli olduğunu ve çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Son şampiyon Viking'in former scoutlarından biri 4 hafta önce LinkedIn'de scout raporu hazırlamış Sander Kilen için. Linkini açıklamalara koyacağım. Raporunda ligdeki 90 dakika başına en çok progresif koşu ve en çok dribbling denemesi yapan oyuncu olduğunu söylüyor. Raporunda Viking'in şampiyonluğa giden yolda maç başına 33 orta yaptığını belirtiyor. Bunu ligde en çok deneyen takımlardan biri olduğunu ve açık takımlara karşı bunun işe yaradığını ancak organize düşük bloklu savunmalara karşı işe yaramadığını tahmin edilebilir hale geldiğini belirtiyor. Sander Kilen'in ise orta açmak yerine oyunu half space'e taşıdığını, savunma değişimlerini zorladığını ve dolaylı olarak da takım arkadaşları için alan yarattığını belirtiyor. En sonda da progresif koşularının %87.3'ünde topu taşıma sonrası top kaybıyla sonuçlandığını söylüyor. Ancak bunu derken aynı zamanda Kristiansund takımının da az destek koşucusu olduğunu belirtiyor. Zaten söylemiştim, 3 kişiden oluşan bir hücum hattı var. Topa daha çok sahip olan hareketli Viking oyununda ise başarılı olacağını düşündüğünü belirterek cümlesini bitiriyor. Her ligde lig içerisinden böyle sivrilmiş oyuncuları büyük takımların, yani kafayı oynayan takımların transfer etmeye çalıştığını görürüz. Daha geçen gün yine kanalımda videosu bulunan Smailovic'e de Bodo ilgisi hakkında bir haber okumuştum. Umarım bizim Anadolu takımlarımız da biraz bu Norveç takımları gibi geleceğe yatırım yapar, genç oyunculara şans verirler. Her oyuncunun verimli olabileceği belli roller var. Bu yüzden her genç oyuncu değil de kendi oyun yapısına, kendi takım yapısına uygun olanı bulması gerekiyor Anadolu takımlarının. Beşli ya da 4-2-3-1 gibi formasyonlarda sol kanat forvet ya da çift forvetli formasyonlarda ise tamamlayıcı ikinci forvet pozisyonuna çok uygun bir oyuncu izledik. Elimden geldiğince Sander Kilen'in profilini, güçlü ve zayıf yönlerini, modern futboldaki yerini ve potansiyelini detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Aynı zamanda neden Harney'e benzettiğim bir profil olduğunu da açıklamaya çalıştım kendimce. Siz de bu konudaki fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Aynı zamanda yeni bir kanalım, büyümeye çalışıyorum. O yüzden yorumlarınız, beğenileriniz, abone değilseniz abone olmanız kanalımın büyümesi için çok önemli. Hem buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için hem de kanalıma, videolarıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Herhangi bir öneriniz olursa lütfen bana iletmekten çekinmeyin. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.